İnsanlığın en kadim sırlarından biri Adem ve Havva'nın yaratılış hikayesinde gizlidir. Birbirinden bağımsız gibi görünen kutsal metinler, antik mitler ve eski uygarlıkların efsaneleri tek bir soruda birleşir. İlk insan gerçekten nasıl ve neden yaratıldı? Yüzyıllardır bu efsane yalnızca bir dini inanç değil, aynı zamanda evrenin derin sırrını barındıran bir sembol olarak varlığını sürdürdü. Yahudi, Hristiyan ve İslam kültürlerinde Adem ve Havva'nın yaratılışı bir cennet bahçesinde başlar. Yaratılışın topraktan tanrısal bir nefesle ve yasaklanmış bilginin etrafında örülü olduğu anlatılır. Ancak hikayeyi gizemli kılan, tüm bu benzerliklerin ardında yatan insanın varoluşuna dair daha karanlık ve kozmik bir plan olabilir mi? Yaratılışın özü yalnızca tanrısal bir müdahale mi yoksa genetik bir deneyin izleri mi? Adem ve Havva'nın öyküsünün ardındaki bu şaşırtıcı benzerlikler ve sıra dışı bilimsel veriler bize basit bir yaratılış anlatısından çok daha fazlasını gösteriyor olabilir. Ve şimdi bu hikayeyi bir kez daha gözden geçirme zamanı geldi. Bu kadim efsaneler yalnızca birer mit mi yoksa kozmik bir gerçeğin yansıması mı? Yolculuğumuz boyunca Adem ve Havva'nın yaratılışını ve bizim insanlık olarak nereden, ne amaçla geldiğimizi anlamaya çalışacağız. Fakat görünen o ki insanlığın var olduğu günden beri aradığı bu büyük sorunun cevapları bizi daha da derin bilinmezlere sokacak ve doğru bildiğimiz pek çok kalıbı yıkacak. Gerçeği Bul'a hoş geldiniz. ...2024 yılı artık bitmek üzere. Peki 2025 için planlarınız ne? Sorumu biraz değiştireyim. Kendiniz için yaptığınız kişisel gelişim planlarınız ne? Yeni bir dil öğrenmek mi? Yoga yapmayı öğrenmek mi? Kodlama yapmayı öğrenmek mi? Diksiyon ve beden dilinize hakim olmak mı? Cevabınız bu eğitimler ve çok daha fazlası için evetse 2025 yılında da Sorbil hem bilgisayarınızda hem de cep telefonunuzda her daim sizinle. Türkiye'nin en büyük online eğitim platformlarından olan Sorbil hem web sitesi üzerinden hem Apple ve Android telefonlar için sunduğu mobil platformu üzerinden sizlere 4 ana kategoride 140'tan fazla eğitim sunmakta. Üstelik tek bir abonelik ücreti ödeyerek bu eğitimlere sınırsız erişim imkanınız da olacak. Yazılım, yabancı dil, kariyer gelişimi ve kişisel gelişim. Hangisinde kendinizi geliştirmek isterseniz isteyin, hepsini aylık sadece 69.90 ya da senelik 349 TL'ye abone olabilirsiniz. Üstelik Gerçeği Bul takipçilerine özel gerçek kodunu kullanarak Sorbil Premium senelik ücreti %20 indirimle 280 TL'ye geliyor. Üstelik Premium aboneleri Sorbil'e özel tasarlanmış yapay zeka robotu Billy ile eğitim aldıkları konular hakkında konuşup pekiştirme yapabilirler. Hepsinin ötesinde tamamladığınız eğitimler için İngiliz Akreditasyon Kurumu CPD üyesi olan Sorbil tarafından uluslararası sertifika alabilir ve bunu CV'nizde kullanabilirsiniz. Evet, 2025'e sayılı günler kaldı ve yeni yılda yeni bir başlangıç yapma şansı parmaklarının ucunda. Dışarıda 10 dakikada bitecek bir yemek yemek mi yoksa bir yıl boyunca sınırsız kullanabileceğin 140'tan fazla eğitim mi? Bu soruya cevabın kendini geliştirmek ise unutma, 2025 yılında da Sorbil yanında. İnsanın topraktan yaratılması anlatısını genelde İslam'la bağdaştırırız. Fakat bu, İslam coğrafyasında yaşadığınız için bildiğiniz genel bir yanılgıdır. Sadece İbrahimi dinler de değil. İnsanın topraktan, balçıktan yaratılması anlatısı aslında bilinen en eski yaratılış betimlemelerinden birisidir. Ve bunun arkasında çok derin bir sembolizm yatar. Size dini kitapların kökenleri ne olursa olsun mutlaka araştırmalarınız için okumanız gereken kaynaklar olduğunu defalarca dile getirmiştim. İşte burada da bu metinler bize bambaşka kapılar açacak. Kur'an normalde bu tarz konularda İbrahimi din kitapları arasında en az bilgi veren olarak bilinir. Fakat burada durum bana göre tam tersi bir şekilde ilerliyor. Kur'an'da insanın yaratılışı ile ilgili ayetleri iniş sırasına ve konu anlatım sırasına göre dizerseniz karşınıza binlerce yıllık mitoloji ve efsaneler dediğimiz şeyler ile çok benzer bir anlatım çıkacağını göreceksiniz. Misal, Kur'an'da insanın ilk ortaya çıkışı Sad suresinde "Hani Rabbin meleklere demişti ki ben çamurdan bir insan yaratacağım. Onu tamamlayıp ona ruhumdan üflediğim zaman hemen ona secdeye kapanın" ayetinde geçer ve yaratıcının insanı çamurdan şekillendirdiği anlatılır. Olaylara şimdilik bilimsel yaklaşmayın. Yoksa çamur ne alaka deyip videodan çıkarsınız. Çamurun
toprağın ve balçığın esas anlamını birazdan anlayacaksınız. Takip eden ayetlerde de insanın çamurdan, topraktan yaratıldığına dair bazı anlatıları görürüz. Fakat bunlar her daim ilk insan olan Adem'in yaratılışını bize anlatırlar. Sonrasında ise Kur'an, insan ırkının devamının şu şekilde çoğaldığını anlatır. O, her şeyi güzel yaratan ve insanı yaratmaya çamurdan başlayandır. Sonra onun neslini önemsiz bir sudan, nutfeden meydana getirdi. İşte bu cümle çok önemli. İlk insan çamurdan yaratılıyor. Ama sonrasında onun soyu biyolojik sistemin gerekliliği olarak spermden devam ediyor. Mitlerin ve bilimin buluştuğu çok güzel bir nokta. Neden mi? Gelin topraktan yaratılmanın arkasındaki sırları biraz inceleyelim. Biraz önce de dediğim gibi ilk insanın yaratılışında kullanılan temel madde toprak inancı sadece İslam'a ait değil. Aslında tarihi medeniyet tarihimiz kadar eski. Misal, Çin inancında tanrıça Nüva ilk insanı Sarı Nehir kıyısında balçıktan şekillendirmiştir. Şinto inancında insanın bedeni ilk kara parçasının toprağından, ruhu ise Tanrı'nın nefesinden oluşmuştur. Maya inancında ilk insan türü çamurdan yaratılmış ve bu yaratılış çamur insanların isyanından dolayı başarısız sayılıp daha sonra ikinci tür mısır hamuru ve kan karıştırılarak daha itaatkar şekilde yaratılmıştır. Hopi Kızılderilileri dünyanın ve insanlığın 4 sefer yaratılıp çeşitli tufansal yıkımlar ile yok olduğunu ve her seferinde yeni insanlığın tanrılar tarafından topraktan şekil verilerek yaratıldığına inanırlar. Gizemlerle dolu Dogon kabilesine göre yaratıcı Amma insanı nemli topraktan yaratmış ve ona yaşam gücü üflemiştir. Yunan mitolojisinde Prometheus insanlığı kilden şekillendirmiş ve can vermiştir. Bu örnekleri yüzlerce inanç ile çoğaltabilirim. Fakat ortak madde asla değişmez. Toprak, çamur veya balçık. Peki ama neden? Nasıl oluyor da birbiriyle iletişim kurmaları imkansız olan bu medeniyetler ve kabileler binlerce yıldır birbiriyle aynı yaratılış efsanesine inanabiliyorlar? Bunun fiziken imkansız olması gerekir. Tabii bir zamanlar dünya sandığımız kadar ayrı değilse. Kızılderililerin lafını hatırlayın. 4 sefer daha insanlık vardı ve hepsi yok oldu. Bu olayın ne kadar derine indiğini yakında yapacağım kadim yugalar videomda anlayacaksınız. Peki, tufan sonrası bildiğimiz ve hayatımızdaki pek çok şeyin, inanç da dahil, temelini atan Sümerler bu konuda ne diyorlar ve neye inanıyorlar? Onlar için de toprak anlatımı gerçekten bu kadar önemli mi? Cevap basit. Evet. Hem de nasıl? Atrahasis destanı, Enki ve Ninmah destanı gibi tabletler bize Anunnakilerin dünya üzerindeki sulama, tarım, dünyasal işler ile uğraşmaktan sıkıldıkları için bu angarya işleri yapacak bir alt tür yaratma ihtiyacından bahseder. Yani biz insanları. Bu ihtiyaç üzerine bilgelik tanrısı Enki, yaratıcı gücünü kullanarak dünyanın toprağı ile farklı özlerin karıştığı bir balçık hazırlar. Ninursak yani büyük anne ise bu balçığa şekil verir ve insanın doğmasına vesile olur. Şimdi tüm bu anlatılanlarda kullanılan toprak sembolizmi, özellikle de dünyanın toprağı sembolizminin anlamı aslında insanı yaratmak için bu dünyadan bildiğiniz bitki toprağının alınması değil, dünyaya ait bir fiziksel özün alınmasını bize anlatır. Ve bu sperm ya da DNA anlamları taşıyan bir sembolizmdir. Ünlü Sümerolog Samuel Kramer yaptığı araştırmalardan sonra Sümer mitolojisinde toprağın yaşamın kaynağı olarak ele alınması yalnızca tarım toplumlarının bereket ve üretkenlik sembolizmiyle değil, aynı zamanda insanın yaratılışının maddi doğasını kavrayışıyla da ilgilidir. Tanrılar toprağı alıp şekillendirir, ona ilahi bir sıvı ekler. Bu da modern biyolojide döllenme ve yaşamın başlangıcını çağrıştırabilir diye bize anlatırken, Fransız Mezopotamya uzmanı Jean Bottero ise Sümerlerin insanın yaratılışını açıklamak için toprağı ve balçığı kullanması bir yandan yaşamın elementsel doğasına vurgu yaparken öte yandan tanrıların insanı bilinçli olarak şekillendirdiği fikrini ortaya koyar. Balçığın ilahi sıvıların, örneğin Enki'nin kutsal suları gibi karıştırılması sembolik olarak yaşamın özünü veren bir sıvıyı, yani modern biyolojide spermi temsil edebilir şeklinde bize fikrini söyler. Bu örneği sadece Sümer değil, Hint, Mısır, İnka, Antik Yunan gibi çoğu antik medeniyette de aynı şekilde görürüz. Toprak dünyasal özü, spermi sembolize edecek şekilde karşımıza çıkar. Fakat Sümer metnine geri dönelim. İnsan sadece topraktan oluşmuyor. Enki ona tanrısal özler ekleyerek bir karışım, bir balçık haline getiriyor. Tanrısal öz kavramı ise binlerce yıllık bir tartışma konusu.
Kimi araştırmacılar bunun tanrılar denilen varlıkların DNA'sı olduğunu savunurken, kimileri ise onların bizim DNA'mız üzerinde genetik tasarımlar yapıp bilgelik ve üstün bir zeka verdiklerini anlatıyorlar. Peki o zaman ortada daha insanın iyisi bile yokken tanrıların dünyanın özü diye aldıkları o genetik hammadde kimden alındı? Bu hikayeye ve anlatıma göre buradan çıkacak tek sonuç genetik atalarımız olan Neandertal ya da onlardan bile önceki Homo erectus'lar olabilir. Sonuçta halen bilim bu türler ile modern Homo sapiens arasındaki inanılmaz beyin kapasitesi gelişim hızını açıklayamıyor. Orada halen eksik bir halka mevcut. Şimdi elimizde toprak olarak sembolize edilen dünyasal sperm ya da DNA var. Daha sonra tanrılar buna kendi özlerini ekliyorlar ve hikaye nasıl devam ediyordu hatırlayın. Ninhursak o balçağa şekil verip insanı var ediyordu. Burada da yakalamamız gereken çok derin bir sembolizm var. Gerek Sümer hikayesi, gerek yüzlerce diğer mitte Ninhursak ve türevleri her daim büyük ana, büyük tanrıça yani dişil bir varlık olarak karşımıza çıkar. Ve etimolojik olarak bu anlatının ve kelimelerin kökü ise bize şu gerçeği çıkarır. Rahim ve doğurganlık. Taşlar yerine oturuyor değil mi? İşte Sümer destanlarında o karışım hazırlandıktan sonra büyük anne olarak adlandırılan Ninursag'ın o balçağa şekil vermesi ve ilk insanı var etmesi aslında hamile kalıp Adem'i ya da Sümerce adıyla Adapa'yı doğurmasıdır. İşte size sembollerin gerçek anlamlarıyla anlatılan insanın yaratılış hikayesi. İsterseniz siz de bu anlatıyı aynı kök araştırmasını yaparak diğer tüm medeniyet mitlerinde inceleyin. Hep aynı hikaye karşınıza çıkacaktır. Hatta Hint mitlerinde filan apaçık şekilde kozmik döl, sperm ve altından rahmin birleşmesiyle insan doğdu diye çok daha açık bir çeviriyle anlatımlar vardır. Peki şimdi başa dönelim ve Kur'an'ı hatırlayalım. Önce toprak, çamur vardı. Allah ona şekil verip ruhundan üflüyordu. Bu sayede Adem oluyordu. Ve sonrasında ise onun nesli yine Kur'an'a göre sıvı diye anlatılan sperm ile biyolojik olarak devam ediyordu. Ya iyi de sen ciddi fiziksel, bilimsel ve teknolojik bir işlemden bahsediyorsun. Bu nasıl olabilir? İşin ucu çok farklı yerlere varıyor diyenleriniz varsa videonun daha ilk bölümünü izlediğinizi unutmayın. Birazdan kafanız daha da karışmaya ve kalıplarınız yıkılmaya başlayacak. Çünkü Adem ve Havva yaratılacak. Ey oğlum, yatağından kalk, bilgini kullan, tanrılara iş yapacak yaratıklara şekil ver. Onlar kendilerini 2 misli çoğaltsınlar. Ey annem, adını vereceğin yaratık oldu. Onun üzerine tanrıların görüntüsünü koy. Dipsiz suyun çamurunu karıştır. Kol ve bacaklarını meydana getir. Ey annem, yeni doğanın kaderini söyle. İşte o bir insan. Adem ve Havva, dünyadaki en meşhur çift. İlk erkek ve kadının ilişkisi her ne kadar romantik bir aşk öyküsü gibi dilden dile anlatılsa da aslında gerçekler son derece dramatik, hatta karanlıktır. İşin özüne doğru inip sembolleri ve o sonradan eklenen şaşalı anlatımları bir kenara bırakırsak yaratılışın sade özü karşımıza İbrahimi dinlere göre şu şekilde çıkar. Tevrat'ta ilk olarak Adem'in yaratıldığı, cennete konulduğu, daha sonrasında yalnızlık çektiği için Allah'ın ona acıyıp kendisine bir eş olarak Havva'yı Adem'in kaburga kemiğinden bir parça alarak yarattığı anlatılır. Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu. Rab Tanrı Adem'e derin bir uyku verdi. Adem uyurken Rab Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapadı. Adem'den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Adem'e getirdi. Adem, işte bu benim kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış ettir dedi. Ona kadın denilecek. Çünkü o erkekten alındı. Şimdi öncelikle şunu açığa kavuşturmakta fayda var. Hepimiz Adem'in eşine Havva der dururuz. Ama aslında Kur'an'da çoğu daha doğru çevirilerde geçmez. Adem ve eşi olarak geçer. Yani bu kadının resmi bir adı yoktur. Bu arada Adem kelimesi de köken olarak bir özel isim değil, Arapçadaki adım yani toprak, yeryüzü kelimesinin bir türevi olarak insanoğlu anlamı taşır. Adem kelimesinin bilinen en eski hali olan Sümerce'deki Adama, Adamu kelimeleri ise kırmızı toprak anlamı taşır. Yani aslında bu metinlerde tek bir kişi olarak bize anlatılan kavram muhtemelen bir türü anlatmak için kullanılıyor da olabilir. Havva ise daha önce Mezopotamya'da kullanılmamış İbranice kökenli bir kelimedir ve yaşam veren anlamına gelir. Ve bu yaklaşıma göre çeviri yaparsak
şu sonuca ulaşırız. Tanrı insanlığı yarattı ve ona yaşam verdi. Bu da konu hakkında kendi araştırmasını yapmak isteyenler için farklı bir bakış açısı ve ek bir bilgi olsun. Biz şimdilik bireysel kişiler üzerinden devam edeceğiz. Ama demin bahsettiğim genel tür anlamını da unutmayın, lazım olacak. Gerek Tevrat'ta, gerek İncil'de ve ne yazık ki gerek de hadislerde geçen ilginç bir anlatı daha vardır. Ve sözüm ona bu dinlerin ilahiyatçıları da bu kavramları senelerdir tartışıp dururlar. Meşhur kadının erkeğin kaburgasından yaratılması anlatısı. Demin de yaratılış ayetlerinde gördüğünüz anlatı. Kadının erkeğin kaburgasından yaratılması olayı net bir şekilde Tevrat'ta karşımıza çıkar. Haliyle Hristiyanlığa da girmiştir. Kur'an'da ise böyle bir ifade geçmese de ne yazık ki Yahudi uşaklığı yapan hadisçiler bu bilgiyi alıp İslam kültürüne sokmuşlardır ve Kur'an'a karşı gelmişlerdir. Peki bu anlamsız hikayenin gerçeği ne? Her şeye gücü yeten Allah neden kadını yaratırken erkeğin parçasını kullansın? Ol deyince olmuyor mu? Diyenleriniz varsa kökenine biraz şaşıracaklar. Bu kaburga hikayesi aslında gerçekte bir yaratılış hikayesi değil, bir Sümer Anunnaki hikayesidir ve şöyle geçer. Günün birinde bilgelik ve yaratıcılık tanrısı Enki, bereket tanrıçası Ninursag'ın yarattığı yasak bitkiyi yer. Bu bitkiyi yemesi üzerine Enki'nin vücudunda çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkar ve organları acı çekmeye başlar. Zarar gören organları için her birine özel tedaviler alan Enki'nin en son tedavi edilen yaralı bölgelerinden biri de kaburgasıdır. Bu hastalığı geçirmek için de yaşam ve bereket tanrıçası Ninursag onu rahatlatmak, şifa vermek için Ninti denilen tanrıçayı oluşturur. Ninti kelimesinin anlamı ise küçük bir kelime oyunu içerir ve konumuzla büyük bir alakası vardır. Nin, hanım, kadın anlamları taşır. Ti ise Sümerce'de kaburga ve yaşam anlamlarına gelir. Yani Ninti, kaburga hanımı ve hayatın hanımı, yaşamın hanımı anlamlarına gelir. Bu şey değil mi ya? Evet, ilk kez İbranice'de karşımıza çıkan ve yaşam veren anlamına gelen Havva kelimesinin ilk eş anlamlı kullanımı burasıdır. Tevrat'ta geçen ayeti tekrar hatırlayın. Adem'in kaburgasından yaratılan kadın. Halbuki Tevrat'tan binlerce yıl önce geçen ve Yahudilerin çaldığı esas hikayede ise Enki'nin kaburgasını şifalandırmak için yaratılmış yaşamın hanımı Ninti olarak geçer. Bir kez daha Yahudilerin kendi dinlerini ve kitaplarını oluştururken nasıl Anunnaki hikayelerini alıp çorba haline getirip işlerine geldiği gibi anlamsız ayetlerde birleştirdiklerini anladınız mı? Enki'nin kaburga hastalığını anlatan bir mitolojik hikayeyi alıyorlar, Enki'yi Adem yapıyorlar, ona eş olsun diye yaşam veren anlamındaki Havva yaratıldı diyorlar ve kadınları oyuna 1-0 yenik başlatıyorlar. Hem de olayın gerçek yaratılışla hiçbir alakası olmamasına rağmen. Daha sonra bu yanlış bilgi Hristiyanlığa giriyor ve Kur'an'da geçmemesine rağmen din düşmanı Emevi döneminde de hadisçiler yüzünden İslam'a giriyor. Daha bunun gibi neler var neler. Zamanla hepsini bu kanalda göreceksiniz. Ve nihayetinde size sürekli tavsiye ettiğim gibi tüm bu metinleri okuyup araştırdıkça gerçeği bizzat siz bulacaksınız. Devam edelim. Daha yolculuğumuz uzun. Hani Rabbim meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Melekler orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek yüceltiyor ve kutsal kılıyoruz dediler. Allah ben sizin bilmediğinizi bilirim dedi. İbrahimi din kitaplarında yaratılış anlatılırken bu tarz Allah'ın insani tepkileriyle olayı yürüttüğünü sıklıkla görürsünüz. Fakat gariplikler bununla da bitmez. Deminki ayette dikkatinizi çekmek istediğim kelime halife kelimesi. Allah insanı yeryüzüne bir halife olarak yaratacağını söylüyor. Yani bu şu demek. Bizden önce de birileri vardı ki biz onların halifesi olduk. Yani onlar bizim selefimizdi. Şimdi bu canlılar neydi? Kimdi? Tartışmak yersiz. Çünkü kimileri cin diyor, kimileri melek diyor, kimileri Anunnaki diyor, kimileri D seçeneği yukarıdakilerin hepsi diyor. Bizim konumuz bugün o değil. Biz insanı araştırıyoruz. Ve biz gerçek bir araştırmacı isek o sembolik anlatımların arkasındaki hakikati bu bilgiler ışığında bile arayabiliriz. O yüzden kitaplar kaynağından bağımsız olarak bence önemli birer bilgi kaynağı. Burada da durum değişmiyor. Kur'an'daki ve Tevrat'taki cennet ve yasak ağaç olayını normal bir gözle okursanız sizin için din yolculuğu ve araştırma yolculuğu biter. Halbuki çapraz şekilde okursanız işin rengi değişir. Bu arada Tevrat'ta bu hikayeyi okuyanlar şuna dikkat etsinler. Kur'an'da yasak ağacın meyvesini Adem ve eşinin şeytanın tuzağına ortak olarak düşmeleriyle yedikleri anlatılır. Halbuki Tevrat'ta
şeytan Havva'yı yoldan çıkarır, sonra Havva Adem'i yoldan çıkarır ve o şekilde yerler. Yani bir kez daha kadınlar ayaklar altına alınarak sembolik olarak ezilir. Hatta Tevrat'ta Tanrı buna o kadar kızar ki Havva'ya bir ceza olarak doğum sancısı çekerek üreme cezasını verir. Hikayeyi daha detaylı şekilde analiz ettiğimizde ise olayların aslında pek de o devrin insanların yazdığı şekilde sığ olmadığını görmeye başlarız. Yasaklı ağaç hikayesi kendi içinde iki kola ayrılan bir hikaye. Önce ilkinden başlayalım. İslam'da yasak ağaç kavramı karşımıza çok detaylı bir anlatım ile çıkmaz. Adem ve eşi ağacın meyvesini yedikten sonra çirkin yerleri onlara açılıp göründü ve cennet yapraklarıyla üstlerini örttüler diye anlatılır. Tevrat'ta ise olay biraz daha detaylıdır. Tanrı, "Ondan yemeyin, dokunmayın yoksa ölürsünüz" dedi. Yılan, "Kesinlikle ölmezsiniz" dedi. Çünkü Tanrı biliyor ki ondan yediğiniz gün gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Buradaki kilit noktamız ondan yediğiniz gün Tanrı gibi olacaksınız ifadesidir. Çünkü bu ağaç aslında bilgelik ağacıdır. İyiyi, kötüyü bilme ağacıdır. İyi de Tanrı insanı halife olarak üstün bir seviyeyle yarattıysa neden bilgelik ve iyiyi, kötüyü bilme yetisinden mahkum bıraktı ki? Bilgelik ağacı, hayat ağacı kavramı İbrahimi dinlere has bir olay değil. Aslında kökeni çok güzel ve önemlidir. Sümerler'de bu ağaç Anunnakilerin bilgelik sırlarını ve ilahiliklerini temsil eder. Norse mitlerinde Yggdrasil, bilgi ve bilgelik kaynağıdır. Hinduizm'de Bodhi ağacı ve Kalpavriksha, ölümsüzlük ve bilgelik ağacı olarak bilinir. Hatta Buda bu ağacın altında Nirvana'ya ulaştı diye anlatılır. Sembolik bir anlatım tabii ki. Mayalarda Ceiba ağacı, cennet, dünya ve yer altını birbirine bağlayan kutsal bilgelik ve bilgi taşıyıcı ağaçtır. Kısaca İbrahimi dinler hariç, dünyadaki tüm inançlarda bu anlatının kahramanı olan bilgelik ağacı aslında çok önemli bir ruhani ve ilmi kaynak olarak görülür ve insanların gelişmesi, aydınlanması için olan önemli rolü el üstünde tutulur. Ağaç olayını aklınızda tutun. Şimdi sıra geldi meşhur yılana. Hani Adem ve eşini İbrahimi dinlere göre kandırıp ceza almalarını sağlayan yılan. Yılan sembolizmi çağlar boyunca her daim bilgelik ve ölümsüzlük anlamları taşımıştır. Hint mitolojisinde Nagalar, bilgelik ve koruma sağlayan ilahi yılan varlıklar olarak sembolize edilirler. İnsanı aydınlanmaya götüren Kundalini enerjisi, çakralarınızda dolaşan bir ilahi yılan olarak sembolize edilir. Maya ve Aztek kültürlerinde Quetzalcoatl yani bilgelik tanrısı tüylü bir yılan olarak sembolize edilir. Benzer şekilde antik Çin mitolojisinde insanlara bilgeliği öğreten Fuxi ve Nüva'da yarı insan, yarı yılan olarak sembolize edilirler. Sümer kültüründe yılan bilgelik tanrısı ve insanlığın tasarlayıcısı Enki'nin sembolüdür. Aynı zamanda bilgelik ve kozmik dengeyi de sembolize eden, doğanın döngüselliğini gösteren bir semboldür. Kısaca yılan tüm antik inanç ve kültürlerde bilgeliği temsil eder. Bu sebepten de antik tapınaklarda, eğitim merkezlerinde, kütüphanelerde onun sembollerine sık sık rastlarsınız. Hatta günümüzde tıp ve eczanın sembollerinde de rastlarsınız. Peki nerede rastlayamazsınız? İbrahimi dinlerde. Rastlamaya geçtim. Tam tersine Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlıkta yılan bir nevi lanetlenmiş, şeytan ile ilişkilendirilmiş, kötülüğü sembolize eden bir olguya dönüştürülmüştür. Hatta hadislerde filan yılan öldürmenin sevap olduğu bile yazılır. Binlerce yıllık bir bilgelik, aydınlanma sembolü nasıl bir algı operasyonu ile yok edilir adlı çalışmaya hoş geldiniz. Benzer şekilde paganların pozitif anlamlar taşıyan güzel kelimelerinin de nasıl İbrahimi dinlerin mensupları tarafından literatüre küfür olarak, negatif kelimeler olarak değiştirilip geçirildiğini size hangi İsa videomda anlatmıştım. Ben anlatınca da millet ateizmi desteklediğimi filan zannediyor. Halbuki hep dediğim gibi ateizmi ne desteklerim ne de hoş görürüm. Bana araştırmaktan kaçan bir yaklaşım gibi geliyor. Kısaca benim inancıma çok ters bir kavramdır. Şimdi ağaç ve yılanın esas kök anlamlarını anladığımıza göre tekrar hikayemize dönelim. Hatırlayın, yılan Adem ve eşine gelip bu ağaca yanaş ki tanrılar gibi olasın, malikler gibi olasın diyor. Bilgilen, seviyen artsın diyor. Nitekim insanlar da bunu yapıyor ve artık bilir hale geliyorlar. Bunun üstüne ise Allah onları cezalandırıp dünyaya atıyor. Şimdi burada kim iyi, kim kötü sizce? Aynı hikaye Sümer metinlerinde de şu şekilde geçer. İnsanların gürültüsü çok fazla oldu.
Onların gürültüsü göklere ulaşıyor. Tanrılar uykusuz kaldı ve Enlil rahatsız oldu. Enlil Büyük Tanrılar Meclisi'ni topladı ve dedi ki, İnsanların gürültüsü dinmiyor. Bu yüzden onları susturmalıyız. Onların gücünü azaltmalıyız. Tanrılara karşı gelinmesin diye insanoğluna bir kader yazdım. O, insan, tanrıların iradesini yerine getirecek ve asla sınırlarını aşmayacak. Burada insanların çoğalıp sınırlarını aşıp gelişmesinden sinirlenen Enlil'i görüyorsunuz. Akabinde de bizi sıfırlamak için tufan gönderiyor. Tevrat'ta da bu anlatı insanların tek dil konuştuğu dönemlerde birlik olup gelişip tanrılara ulaşacak dev bir şehir ve kule yapmalarından sonra Tanrı'nın korkup bize saldırmasını anlatır. Tanrı tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre düşündüklerini gerçekleştirecek hiçbir engel kalmayacak dedi. Gelin aşağı inip dillerini karıştıralım ki birbirlerini anlamasınlar. Böylece Tanrı onları yeryüzüne dağıtarak kentin yapımını durdurdu. Bu nedenle kente Babil adı verildi. Çünkü Tanrı bütün insanların dilini orada karıştırmış ve onları yeryüzünün dört bir yanına dağıtmıştı. Bildikleriniz yıkılacak derken ne demek istediğimi biraz olsun anladınız mı? Bunlar benim kişisel yorumlarım filan da değil. Size bizzat dini kitaplardan ve tarihi metinlerden alıntı yapıp sadece olayı bağlıyorum. Tabii ki burada içinizden gelerek Enlil'e vesaireye taptığınızı söylemiyorum. Videolarımda kadiri mutlak yaratıcı dediğim varlığa inandığınızı tahmin ediyorum. Peki ya daha demin bahsettiğim ikinci ağaç kavramı? İşte burası da severek izlediğim Hamza Yardımcıoğlu'nu dinlerken öğrendiğim ve bana çok farklı bir bakış açısı katan bir kavram oldu. Bilgelik ağacının aslında kümülatif bir bilgi sembolizmi değil, daha somut bir şekilde uzak durulması gereken bir göksel soyu gösterdiği anlamı. Ey Adem! Sen ve eşin cennette kalın. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Buradaki ağaç için kullanılan kelime eş-şecerah'tır. Fakat bu kelimenin tek anlamı ağaç değil. Şecerah, Arapçada aynı zamanda soy ve nesil anlamları da taşır. Örneğin şeceratül ensap, soy ağacı demektir. Şimdi işin rengi bir anda değişiyor. Bu anlatıma göre olayları ele alırsak karşımıza şu hikaye çıkar. Yılan bir kez daha yeni yaratılmış bir tür olan insana gelip bak şu soy ile yakınlaşırsan, birleşirsen malikler gibi olursun, yöneticiler gibi olursun, hatta tanrılar gibi olursun diyor. Tevrat'ta bu ayette tanrı derken Elohim kelimesi geçer. Yani kökeni el olan, yani onun da kökeni Enlil olan Anunnaki soyu. Yani kısaca yılan insana bu türe yanaşır, onunla bir olursan tanrılar diye taptığın varlıklar gibi kudretli ve bilgili olursun diyor. Ve insan da ona yaklaşıyor. Şimdi buradaki sembolik anlatım normal hikayelerden çok daha farklı sonuçlar doğurur. Mesela burada Adem ve eşini birer birey olarak ele alamayız. Size videonun başlarında dediğim gibi insan türü olarak alabiliriz. Çünkü insan türünün Elohim denilen tanrısal ya da malikler denilen melekler soyundan uzak durması tembihleniyor. Ve ne yaparsan yap o soyla birleşme deniliyor. Fakat insan gidip birleşiyor ve sonucunda cennetten kovulup cezalandırılıyor. Bu hikaye karşımıza başka bir yerde daha çıkmıştı, hatırlayın. Tufan serisinin son 2 bölümü olan Gözcü Melekler ve Nefilimler videomda size Tanrı'nın emrine karşı gelen bir grup meleğin dünyada gözetim altında tutulan insanlar ile çiftleştiklerini, meleklerin insanlara bilimi ve teknolojiyi verdiklerini ve bu ilişkiden doğan Nefilimlerin yozlaşıp zalimlerden olup nihayet tüm dünyayı kana buladıklarından bahsetmiştim. Sonrasında da Tanrı bu yozlaşmış düzeni tufan ile sona erdirmiştir. Kanalın bu tarz videoları birbiriyle bağlantılı, unutmayın. Alakalı videoların linkleri açıklama kısmında. İşte video boyunca anlattığım tüm bilgilerin harmanlandığı yere geldik. Her iki anlatım da aslında mitolojik arka plan bilgileriyle uyuşuyor. İster yılana Enki, ağaca bilgelik ve kızan Allah'a Enlil deyin, hikaye Sümer yaratılış mitlerinde anlatılan ile aynı. Yok, hikayenin ağacın bir soyu temsil ettiği senaryoyu seçerseniz de bu sefer ya Anunnaki soyu ile çiftleşen insanların anlatıldığı Mezopotamya hikayelerine geçiyoruz ya da Allah'a karşı gelip dünyadaki kadınlar ile çiftleşen düşmüş melekler anlatımına geliyoruz. Ama ortak nokta asla değişmiyor. Tüm bu anlatımlara nasıl yaklaşırsanız yaklaşın, sonuçta Kadir'in mutlak yaratıcı ile zerre alakası olmayan, Dallas dizisinden fırlamış ilişkileri içeren, bilim kurgu filminden fırlamış yıkımları ve cezaları içeren gerçekten son derece insancıl olaylar zinciri bizi buluyor.
Ve ister inanın, ister inanmayın, tüm bu dünya çapındaki medeniyetler bizi insanın tasarlanmasının göksel varlıklar tarafından kendi suretleri ve dünyadaki diğer özler ile yapıldığını anlatıyor. Sadece isimler, semboller ve anlatımlar değişmiş. Ama bu videoda küçük bir örneğini gördüğünüz gibi olayları çapraz bağladığımız an hepsinin aynı ortak noktaya çıktığını görüyoruz. Sümer inancında tanrılar açık açık insanları köle olarak yarattık, bizim işlerimizi yapsınlar diye yarattık derler. Kur'an, insanlar Allah'a kul olmalıdır, ona itaat etmelidir der. Aztekler, tanrılara itaat edip kurbanlar sunmalıyız der ve liste uzar gider. Halbuki tufan sonrasında boşluğa düşen insanlık bir zamanlar birlikte yaşadığı üstün yönetici bir ırkı tanrısallaştırmıştır sadece. Bu videoda anlattığım tüm varlıklar aslında bizzat o kültürlere göre de ilahi yetileri olan ama etten kemikten, yiyip içen, üreyen, ölen canlılardan ibaret. Aradan geçen binlerce senede ise insanlar hikayeyi süsledikçe süslemiş, abarttıkça abartmış, belki de tüm bunları biliyorlar ama bilmek ya da kabul etmek istemiyorlar. Herkes kendi inandığı şekilde yaşar arkadaşlar. Ama şu bir gerçek ki doğru bildiğimizi sandığımız hemen hemen her şey tamamen yalan ya da yanlış anlaşılmış, yanlış yorumlardan oluşmuş bilgilerden ibaret. Ha bu demek değil ki benim kanalımda izlediğiniz tüm her şey tasdikli doğru bilgiler. Tabii ki hayır. Böyle bir şeyin olması zaten imkansız. Bilinmeyen tarihlerden konuşuyoruz. Zaman makinemiz olmadığı için sadece ben değil, bu işin uzmanlarının bile yorumları aslında biraz havada kalan iddialar. Ama ben şahsen elimden geldiğince size bu uzmanların yorumlarını, tarihi belgeleri ve antik kalıntıları, yani elle tutulur şeyleri mantıklı ve sade bir şekilde harmanlayıp anlatmaya çalışıyorum. Ki sadece beni dinlemeyin. Benden yola çıkarak kendi araştırmanızı yapın. İşte bu sayede gerçeği bizzat siz bulursunuz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu video ile alakalı olarak cennet ve cehennem kavramlarını ele aldığım ve evrim ve yaratılış konusunu ele aldığım bir video daha yapacağım. Onlar da emin olun bunun kadar ilginç olacak. Siz de videoları beğenerek, çevrenizle paylaşarak ve kanala abone olarak bana bu yolculuğumda eşlik edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.